Herkese merhaba. Şu anda Kocaeli'nin bulunduğum ilçesinden İstanbul'a bir yolculuğumuz olacak. Otobandan gitmeyeceğim. Normal yoldan gideceğim. 9 derece sıcaklıkta bakalım nasıl bir elektrik sarfiyatımız olacak. Bunun için öncelikle değerleri sıfırlıyorum. Bunu sıfırladım. Şuradaki verileri de ortalama hızla sürüş süresinde sıfırladım. Böylece artık yolculuğa başlayabiliriz. Yolculuk devam ediyor. 12 derece. Burada da görüleceği üzere trafik başladı. Ortalama şu anda 14.2. Yaklaşık 90 kilometre geldik. Artık İstanbul trafiğinde böyle elektrik tüketimini göreceğiz. Çıktığımda %98'di. Şu anda %81. Vardığımızda bakalım yüzde olarak ne kadar harcamışız. Ortaya yüzdeden kaç kilowatt olduğunu çıkarabiliriz tüketimin. Kümülatif 16.2 kWh bölü 100 km. Ortalama hızım 58 km yazıyor. Tabii bu trafik sıkışıklığında düşecek ortalama hızla. Evet, yolculuk bitti. Yolculukta 11 derecede geldim. Toplam 121 kilometre yol yaptım. 13.2 kWh bölü 100 km ortalama. Tabi trafikte durduğumuz için çok muhtemelen buradaki bu enerji değerleri biraz yüksek çıkacaktır. Ortalama hız 41 kilometre. Kümülatif de arabayı aldığından beri 1366. kilometredeki ortalama tüketim demek. Evet. 121 kilometrede %98'den 73'e düşmüşüm. Bu da %25 yapar. %25'te 72 kilowatt sayarsak bataryayı 18 kilowatt harcama yaptım demek. 18 kilowattı da ortalama 10 TL ile çarpsam 180 liraya 121 kilometrede gelmişim demek. Tabii ben bu videoyu arabayı park ettim. 2 gün geçti. Onun için şimdi çekiyorum. O arada arabayı da kurcaladım. Onun için %72'ye düştü. %73'tü videonun bundan 10-15 saniye öncesine bakarsanız. Onun üzerinden gideceğim yine. %73 üzerinden gideceğim. %25 elektrik harcadı diye söylemiştim. Evet, %25 elektrik harcaması demek 18 kW demek. Biz 18 kW harcamış gibi düşündüğümüzde hadi gelin birlikte bir hesap yapalım. 120 kilometrede 18 kW harcadıysam 100 kilometrede çarpma bölme yaptığımızda 15 kW yaklaşık harcadığımı görüyorum. Şimdi işte burada son 50 kilometredeki harcamana göre buraya 100 kilometrede bunu harcarsın yazması işte hala alışamadığım bir şey. Bence çok böyle isabetli hesap olmuyor. Yanlışmış gibi görünüyor. Aslında yanlış değil. Sadece hesaplama şeklinde bir farklılık var BYD'nin. Son 50 kilometredeki harcamamıza bakıyor. Son 50 kilometredeki harcamaya göre de 100 kilometrede bunu harcarsın diyor. Burada 13.2 gözüküyor ama normalde işte yaklaşık 15 kW kadar harcadığımı bu hesapla bulabiliyoruz. 120'yi 6'ya bölüp 5 ile çarparsak 6'ya böldüğümüzde 20, 5 ile çarptığımızda 100 yapar. Böylece 100 kilometreyi bulmuş oluruz. Aynı bölme işlemini 18 kW'a yaptığımızda 18'i 6'ya böldüğümüzde 3 ve üzerine 5 ile çarptığımızda da 100 kilometredeki tüketimimiz olan 15 kW'ı bulmuş oluruz. 10 TL'den alsak 150 TL'ye 4 kişi İstanbul'a 120 kilometrelik yolculuğu yapmış olduk. Hani DC ile şarj ettiğimizde. Halbuki ben evden şarj ettim. İndirimden şu anda yararlanıyorum. 4000 kW'ı geçmedim çünkü. Düz hesap 3 TL ile çarpalım. 3 ile çarptığımda 15 kW'da 45 TL yapıyor. Yani evden şarj ettiğimde 45 TL'ye ben 100 kilometreyi yapmış oldum. Peki 120 kilometreyi yani İstanbul'a gelme maliyetim kaç oldu benim? 18 kW harcadığıma göre 54 TL'ye gelmiş oldum. 120 kilometrelik yolu 4 kişi. Evden şarj etmek güzel. Gerçi dışarıdan şarj istasyonundan şarj ettiğinizde de yine yaklaşık 1/3 oranında yakıt harcaması yapmış oluyorsunuz baktığınızda. İşin içine bakım girdiğinde ki BYD'de 30.000 kilometrede veya 2 senede bir bakıma geliyorsunuz. Ben arabayı aldığımda sorduğumda bakıma 4500 TL demişti. Polen filtresi değiştiriyorlar. Bir de oradaki farkı koyduğunuzda avantajı fiyat anlamında böyle oluyor. Sürekli DC olarak dışarıdan şarj ediyorsanız dediğim gibi yaklaşık oran 1/3. Ben neye göre değerlendiriyorum? Ben Talisman aracım vardı. Ona göre baktığımızda bu 1/3 oranında avantajlı. Çok az yakan hibrit arabalara göre bu oran belki 2,5'a düşebilir. 2'ye düşen araba da olabilir bilmiyorum ama çok nadir 2'ye düşeceğini zannediyorum. Bu elde ettiğim değerleri Karamürsel tarafından İstanbul'a gelirken
E5 üzerinden kaydettim. Giderken de aynı yolu kullanacağım. Evet, tekrar geri dönüş yolculuğuna başlıyorum. Şu değeri sıfırlayacağım. %71 ile çıkıyorum. Bir daha sıfırlayıyoruz. İstanbul'dan geri dönüş yolculuğu bu. Yine normal yolu kullanacağım. Normal yol açık görünüyor çünkü. Evet, yolculuk devam ediyor. 14.7 şu anda ortalama. Sıcaklık 17 derece oldu. Çıktığımda daha soğuktu. Ben toplam kilometreyi hesaplamak için bunu sıfırlamadım. Yolculuğa başladığımda 121 kilometredeydi burası. Hız sınırlarına uymaya çalışıyorum. Bu arada bu telefon uygulaması veya Android Box, iBox veya CarLinkit falan değil arkadaşlar. Şu Yandex navigasyon, soldaki, sağdaki de YouTube. Araca yükledim. İsteyen varsa ücreti mukabile onlara da yükleyebilirim. Ortalama 12.6'ya düştü. Evet, trafik var. Böyle devam ediyoruz. YouTube arka fondan da çalabiliyor. Yani YouTube Premium. Siz sadece haritayı açıp arkadan sesini dinleyebilirsiniz. Bu tarafta şu anda yolcu için açık o. Yolcular için açık. Yolculuk tamamlandı. Şu anda 14.6 kWh/100 km gözüküyor. Şu havalandırma sürekli açıktı. Kaça ayarladım? Tabii şunu ana ekrana gelelim. 22 derece, bazen 23 yaptım, 21 yaptım. Genelde 22 derece ile geldim. Arabada 4 kişiydik. Bagajda doluydu. Bavullar vesaire bir şeyler vardı. Dışarıda sıcaklık 16 derece. %46 71 ile çıktım. Şu anda 46'ya düştü. Burası 221'di. Bunun hesabını ekran görüntüsü alarak yapacağım. Şimdi bakalım buraya. Burada da göreceğiniz üzere 14.6 kWh/100 km diyor. Dediğim gibi bu hep açıktı. 49 km/saat. Ortalama 2.2 saatte gelmişim. Şimdi ekran görüntüsünden devam edelim bakalım ne kadar olacak. Evden çıkarken sıfırladığım kilometre İstanbul'a vardığımda 121'de. Farklı bir yoldan gittim. Onun için biraz uzun gittim. 10 kilometre bir yere uğramam lazımdı. Ve dönüşte de 111 kilometre daha yaptım. Peki ne kadar yaktım ben 111 kilometrede? Söylediğim gibi oradan çıktığımda %71'di. Buraya geldiğimde %46 idi. %25 harcamışım yine. %25'te ne yapıyordu? Hesaplamıştık daha önce. 18 kW yapıyordu. 18 kW'ı 110 kilometrede harcadıysam 11'e bölüp 10 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla 18 kW'ı 11'e bölüp 10 ile çarpmam lazım. O da 16.3 kW yapar 100 kilometrede. Yani ben 14.6 gösteriyordu buraya vardığımda. Dediğim gibi 50 kilometrede bir ölçtüğü için bu BYD'nin bu ölçüm sistemi son 50 kilometreye göre 100 kilometrenizi tahmin ediyor. Gerçekte harcadığınızı farklı görüyorsunuz. Peki hava daha sıcak olmasına rağmen ben neden daha fazla harcadım? Çünkü biraz performanslı kullandım. 232 kilometredeki harcamama göre 100 kilometrede ben ne kadar elektrik sarf ettim? Bunu bulmak için 232'yi 23.2'ye böleceğim. Daha sonra da 10 ile çarpacağım. Böylece 100 kilometreyi bulmuş olurum. BYD C-Line 7 Design'ın %50 batarya kapasitesi 36 kW olduğu için 36 kW'ı da 23.2'ye bölüp 10 ile çarpacağım. Ve ortalamam burada da gördüğünüz üzere 15.5. Bu nerede? 100 kilometredeki elektrik harcamam. Toplamını bulalım. 232 kilometrede ben ne kadar elektrik harcamışım? Bana TL olarak maliyeti ne olmuş? DC ile şarj etsem ne olur? AC ile şarj etsem ne olur? Bir de onu hesaplayalım. 36 kW toplam harcadığım elektrik. Yani İstanbul'a gidip geldim 232 kilometrede 36 kW harcadım. Bunu 12 TL'lik DC şarj yapılabilen bir istasyondan şarj ettiğimi düşünsek bana tutarı 432 TL oluyor. Yani 4 kişi 232 kilometre İstanbul yolculuğuna git gel de toplam 432 TL'lik bir maliyetle gittik ve geri döndük. Bu nereden şarj edersem? DC'den şarj edersem. Halbuki ben evden şarj ettim. Evden şarj ettiğimde de yine videonun başında da 3 ile çarptığım için burada da 3 ile çarpayım. Göreceğiniz üzere 108 TL'ye İstanbul'a gittim ve geri geldim. Ve toplamda da 232 kilometre yaptım. %50 232 kilometre yaptıysam %100 ne yapar? Çarpı 2'den
Araba 464 kilometre bu verilerle, yani 100 kilometrede 15.5 kWh harcayarak 464 kilometre menzil elde ederiz anlamına geliyor. Peki ben 100 kilometredeki maliyeti bulmak istersem, biraz öncesinde hesaplamıştık. 15.5 kWh bölü 100 kilometre bulmuştuk. Bunu nasıl hesapladım? Arabada yazana göre değil, yüzde ile hesapladım. Bunu dışarıdan şarj etsem, DC ile 12 lira desem 186 TL'ye 100 kilometrem denk geliyor. Bu da kilometrede 1.86 TL yapar. Şöyle gösterirsem 1.86 TL yapar. Evden şarj edersem ne olur peki? Evden şarj ederek çıkmıştım zaten. Evden şarjla bunu kaç TL'ye yaparım? 15.5 kWh benim 100 kilometredeki harcamamdı. Bunu 3 TL ile çarptığımda şurada gördüğünüz 46,5 TL 100 kilometredeki benim harcamam oluyor veya arabamın yaktığı elektrik oluyor. Bunu da 100'e böldüğünüzde hesap ortada. 46 kuruş. Yani şu bulduğumuz değer kilometredeki yaktığımız değer. Yani ben evden şarj ederek 46 kuruş kilometrede yakarak İstanbul'a gittim ve geri döndüm. Yani elektrikli araç evden şarj ettiğinizde böyle avantajlı. Tabii ki nerelere gittiğinizde evden şarj edip yakın bölgelere gidip geri dönüyorsanız ve yolunuz aynı Karamürsel ve İstanbul arası yoldaki gibi düzse, yani yokuş tırmanmıyorsunuz vesaire ise, o zaman böyle güzel, çok ekonomik, tasarruflu veriler elde edebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.